Yani zaten dünya şu an Çin yönetiyor, Amerika yönetmiyor yani. Tamam, Amerika'nın işi bitti. Biden, Trump falan artık kim gelirse gelsin. Amerika'dan gelecek anlamında bir şey yok. Onun artık tedavülden kaldırıldı. Kaldırılacak. Üst akıl dediğimiz akıl. Üst akıl ne? Mafyalar arkadaşlar. Bu dünyayı yöneten 12 artı 1. Yani sen istediğin kadar cumhuriyete inan, istediğin kadar demokrasiye inan, istediğin kadar devletlerin bütünlüğüne, istediğin kadar bilmem ne inan yani. Bunlar hepsi fantezi, çok güzel şeyler. Ama realite diyor ki bu dünyayı 12 artı 1 aile yönetiyor. Bitti. Buna da Illuminati deniyor. Yani istediğin kadar inanma. De ki yok abi, öyle şey mi olur ya? Bütün şirketlere bak. Hepsi bu 12 tane bir ailenin elinde. Yani yediğinden gittiğin tuvalete kadar bunların elinde zaten. Yani sen istediğin kadar devlet kur. Şirketler yönetiyor dünyayı. Yani 13 ailenin elinde. Bir tanesi uzaylı, o yüzden 12 artı 1 diyorlar. 12 tanesi insan soyundan, bir tanesi dünya dışı. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Ya arkadaşlar, 2023'ten sonra 3 tane devlet kalabilir ya. Yeryüzünde yani ben size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar 2030'dan sonra yeni dünya düzeni dedikleri bir düzen var. Bu dedikleri şey. Ama öyle dedikleri gibi değil. Yani tek bir tane devlet yok. Yani minimum ben 3 tane olacağını düşünüyorum. Yani bunlardan bir tanesinin Çin olabileceğini, bir tanesinin Türkiye olabileceğini düşünüyorum. Hani milliyetçilik yani duygularımla söylemiyorum. İnanın ben çok milliyetçi bir insanım. Böyle milliyetçilik duygularında hani romantik bir insan değilim yani. Türkiye'nin natal haritası güçlü olduğu için diyorum. Ha, bu arada da siyasetten hiç anlamam. Hiç de sevmem. Siyaset seyisten gelir. Seyis at bakıcısıdır. Benim seyisle işim olmaz, at bakıcısıyla. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekasını sürdürür. Ama bunu bekasını sürdüremeyecek olan yeryüzünde yüzlerce devlet var. Dolayısıyla bunların hepsi silinip gider. Ben sana bak. Bir kere Avrupa Birliği diye bir birlik yok artık. Tamam, unutun onu yani, tamam mı? 2023'ten sonra Avrupa Birliği natal haritası çökmüş zaten. Dolayısıyla gelecekte yani 3 tane devlet var. Bak minimum diyorum yani. Maksimum. Tamam mı? 4 tane olması şüpheli. Yani olursa da çok değersiz olur. Bunlardan bir tanesi Çin, Hindistan olabilir, Rusya olabilir. İkinci devlet. Ama burada kesinlikle Türkiye o devletlerden bir tanesi. Diyeceksin şimdi çok abarttın hocam, 3 tane devletten nasıl Amerika var falan. Vallahi arkadaşlar işte o Amerika yok, o Amerika, anladın mı? Amerika'nın başına bir şey oluyor. Yellowstone mu patlıyor, ne oluyor bilmiyorum yani. Amerika'nın zaten natal haritası fatal error. Amerika tedavülden kaldırılıyor. Amerika artık ne olacak bilmiyorum yani, ya bilmem ne Milletler Birliği kuracaklar. Ama bu Milletler Birliği'ni ben Amerika gibi bir devletin yöneteceğini zannetmiyorum. Çünkü Amerika'daki bütün güç Çin'e kaydı zaten. Yani zaten dünya şu an Çin yönetiyor, Amerika yönetmiyor yani. Tamam, Amerika'nın işi bitti. Biden, Trump falan artık kim gelirse gelsin. Amerika'dan gelecek anlamında bir şey yok. Onun artık tedavülden kaldırıldı. Kaldırılacak. Yaşadığımız olaylar sonucunda o bitti. Federal Reserve, para sistemi, bankacılık sistemi. Ondan sonra bunlar yok gelecekte. Gelecekte olan şey kripto para, teknoloji, yüksek teknoloji, kripto paralar, bankacılık sistemi yerine kripto para sistemi gelecek. Devlet sistemi yerine de dünyayı 3 tane devlet yönetecek. Diğerleri ne olur bilmiyorum. Eyalet mi olur? Yani devlet olacaklarını zannetmiyorum yani. Hani Avrupa Birliği'ne benzer bir birlik mi kurarlar? Bilmiyorum. Çok ciddi bu virüs böyle korona falan değil, çok daha virüsler çıkacak ve dünya yani birçok devlette bu şeylerle, bu sosyal krizlerle savaşabileceğini zannetmiyorum. Zaten istedikleri şey de bu. Yani devletlerin itibarsızlaştırılması, halkın gözünde itibarını yitirilmesi. Çünkü düşünsene, yangın çıkıyor, devlet müdahale edemiyor. Pandemi var, devlet bir şey yapamıyor. Yani dolayısıyla zaten adamların istediği şey bu. Yani senin devletin kurumlarına karşı
Hani devletin kurumlarının itibarını yitirilmesini sağlamak. Değil mi? Adamlar düğmeye basıyor lazerle, yangın çıkartıyor. Devlet söndüremiyor. Bak dünyanın her yerini yaktılar. Hiçbiri söndüremedi. Hani uçağı olan da söndüremedi. Ha ben gıcık oldum bizim Türkiye'ye. Biz yangın uçağı niye alamadık? Yani ben yangını söndürememiş olsak bile yangın uçağımız olabilecek. Yani en azından denemiş olurduk yani. En azından değil mi? Derdik ki ulan göğsümüzü gere gere uçaklarımız vardı ama söndüremedik derdik. Ben bunu ayıp buluyorum. Yani o kadar vergi veriyoruz. Bir tane uçak almayı becerememiştir. Şiddetle kınıyorum. Ama uçağımız olsaydı da inanın söndüremezdik. Yani o yangını söndürmemiz mümkün değil. Çünkü biz söndürseydik de onlar gene yakacaktı. Yani bunlar niyeti bozmuşlar. Arkadaşlar durum bu. Üst akıl dediğimiz akıl. Üst akıl ne? Mafyalar arkadaşlar. Bu dünyayı yöneten 12 tane 12 artı 1. Yani sen istediğin kadar cumhuriyete inan, istediğin kadar demokrasiye inan, istediğin kadar devletlerin bütünlüğüne, istediğin kadar bilmem ne inan yani. Bunlar hepsi fantezi, çok güzel şeyler. Ama realite diyor ki bu dünyayı 12 artı 1 aile yönetiyor. Bitti. Buna da Illuminati deniyor. Yani istediğin kadar inanma. De ki yok abi öyle şey mi olur ya? Bütün şirketlere bak. Hepsi bu 12 tane bir ailenin elinde. Yani yediğinden gittiğin tuvalete kadar. Bunların elinde zaten. Yani sen istediğin kadar devlet kur. Şirketler yönetiyor dünyayı. Böyle bir bu şirketlerin en büyükleri de zaten 12 artı bir aile. Yani 13 ailenin elinde. Bir tanesi uzaylı, o yüzden 12 artı 1 diyorlar. 12 tanesi insan soyundan, bir tanesi dünya dışı. Dolayısıyla o da İngiliz kraliyet ailesi. Yani o kraliçenin işte. O 1 artı 1 olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum. Yani genetik olarak yani dünya dışı olduğunu söylüyorlar. Yani Prens Charles o ailenin yani kraliçenin. Ondan sonra diğerleri işte biliyorsunuz yani atlarını şeyleri biliyorsunuz 12 ailenin kim olduğunu, diğer 12 ailenin. Neyse yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Hatta ben size şunu söyleyeyim, süreç 2020 Mart ayında başladı arkadaşlar. Yani biz sürecin içindeyiz şu an. Mart ayında başladı. Bu ne demek? Büyük ekonomik tufan. Virüsle başladı. Büyük ekonomik tufan başladı. Ama bize bunu hissettirmiyorlar para basarak. Ama sistem çoktan fatal error verdi. Şu anda para basarak manipüle etmeye çalışıyorlar. 2020'nin Kasım ayından sonra edemeyeceklerini anlayacaklar. Ve Şubat, Mart'ta çok ciddi bir kriz var. Ve ortalık patlayacak. Ve bir virüs daha çıkabilir, deprem olabilir veya buna benzer sosyal bir sıkıntımız var. Dolayısıyla dünya çapında olacak bu sıkıntıya insanların göğüs gerebileceğini zannetmiyorum ve devletlere karşı itibar yitirilecek. Yani insanların devletimiz var bizi kurtaramadı, yardım edemedi yani gibi, yani ki senin kafanda devletin itibarı yitirilsin ki onların istediği olsun. Neden? Çünkü sana şu teklifle gelebilecekler. Gerek yok. Yani devlete gerek yok. Gelin biz size şöyle bir şey yapalım diyecekler. İşte burada Türkiye de bu konuyla ilgili, yani Türkmenler, belki Azeriler, belki bilmiyorum, kendi Türk boylarıyla, kendi Türk soylarıyla bir şeyler yaparsa ne hala? Hani belki devlet, hani belki bir birlik, yani Türk birliği mi olur bilmiyorum yani. Çünkü arkadaşlar Türkiye gene iyi. Azerbaycan'ın yani Türkmenistan, Azerbaycan falan, onlar daha da başı belada. Bulundukları hem coğrafya konumundan daha çabuk ablukaya alabilecek bir durumdalar bu noktada. Dolayısıyla hani kime güveneceksin burada? Tabii aile dostuna güveneceksin değil mi? Yani Azerbaycan'ın aile dostu kim? Türkler. Yani dolayısıyla yani bir şekilde artık yani ırklar kendi aralarında birlik kurmak, yani büyümek, yani sınırlarını, gücünü çünkü birleşmek zorundalar. Sistem ya birleşeceksin diyor ya yok olacaksın. Yani yok olmak zorunda kalıyorsun bu sefer. Ama yeryüzünde bunu yapamayacak devletler var yani. Tamam mı? Rusya bile tartışılır yani. Hani başaramayabilir yani. Burada dolayısıyla çünkü zaten buzulların erimesi ilk önce Rusya'yı tehdit ediyor. Ya bir kere Rusya'nın çok ciddi başı belada ama bilmiyorum, farkındadır herhalde. Yani çünkü virüsler ilk önce o virüs olayı, o buzullar falan filan, bu ya virüsü kendileri buluyorlar, buzullara mal ediyorlar ya da buzulların içinde gerçekten dinozorlar çağından kalma çok ciddi öldürücü virüsler var. Olabilir, bilmiyorum ben bu konuda, ama bir kere bunlar bir şey planlamışlar. Diyorlar ki biz dünyadaki devletleri ellerinden yetkilerini alıp tek dünya devleti kurmak istiyoruz, ama planlar tek devlet, ama bu planların karşısında iki tane muhalefet olacağını düşünüyorum ben. Yani tek dünya devleti tabii ki olacak, bir tane devlet olacak. O da o Illuminati'nin yönetiminde olacak. İki tane de buna muhalefet eden devlet olacak, ama yani dünyaya 3 tane devlet kararlaştıracak yani. Aynı Amerika gibi. O da Çin, bu bir tanesi. Bu Çin. Yanındaki muhalefet edeceklerden bir tanesinin Türkiye, diğerini Hindistan veya Rusya veya bunun gibi böyle daha güçlü. Hindistan diyeceksin, nesi güçlü?
Vallahi arkadaşlar Hindistan güçlü yani. Bize böyle fakir taraflarını gösteriyorlar ama Hindistan'ın şeyi güçlü. Devleti yani gelecek olarak güçlü. NATO haritası da güçlü. Bu noktada ikisi burada. Türkiye de sadece Türkiye değil. Anadolu olarak düşünmeyin. Türkiye de yanına Türkmenleri ya da yani Türk boylarını alarak bir şey oluşturursa, bir birlik oluşturursa eğer şayet bu noktada hani daha büyük birlik. Çünkü bu Çin de yanına bir şeyleri alıyor. Yani bunlar aynı Avrupa Birliği nasıl mesela Avrupa Birliği diyorsun aklına bir sürü ülke geliyor. Yani o ülkenin tek başına bir yükümlülüğü yok değil mi? Avrupa Birliği'ne bağlı. Aynı şekilde bunun gibi demek istiyorum yani. Avrupa Birliği yok. O zaman devletlerin bulunduğu atlarının bir anlamı da yok. Yani İngiltere veya Almanya'nın bir anlamı yok. Almanya'nın hangi birlikte olduğu. Dolayısıyla hani tek biri yönetiyor orayı yani. Başkan tek kişi. Eyaletleri mi bölerler bilmiyorum yani bunları ben nasıl yapacaklarını ama burada buna benzer bir şey olacağını düşünüyorum ama dünyada bir tane güç olacak. O da yeni güç, yeni Amerika, Çin. Onu söyleyeyim yani New Amerika Çin'dir yani. Çünkü çoktan Amerika'nın bütün güçleri, tüm şirketler Çin'e çoktan geçti zaten. Tüm yatırımları Çin'e aktardılar. Amerika bu yüzden zor durumda. Çünkü Amerika'nın içinde şirket kalmadı. Yani bütün McDonald's'ından bilmem nesine kadar hepsi Çin'e geçti. Yani bütün herkes şeylerini oradan yönetiyor. Bütün yatırımlarını da Çin'e aktardılar. Amerika'nın içini boşalttılar. Amerika tamamen hayalet bir devlet. Şu anda para basıyor paso. Manipüle etmeye çalışıyorlar. O paranın da %80'i Çin'in elinde zaten. Hani Çin'in elinde rezerv olarak. Yani Çin bugün elindeki dolarları bozsa sadece %20'sini bozsa Amerika zaten bu gece iflas eder. Yani dese ki Çin, dese ki ben 150 yani mesela işte trilyon dolar bozmak istiyorum dese Amerika bunu ödeyemez. Altın olarak karşılığını ödemez. Çünkü her kağıt paranın karşılığı altındır. Yani Çin hükümeti gitse elindeki dolarlarla, elindeki dolar rezerviyle gitse altın alsa o kadar altını Federal Reserve karşılayamaz. Çünkü elinde o kadar altın yok. Dolayısıyla bu da sahtekarlıktır. Kafalarına göre para basmışlar. Çin o yüzden tehdit ediyor Amerika'ya ya diyor canımı sıkma lan diyor. Benim bak bir gecede bozarım diyor hepsini. Tamam mı? Altın alırım ve sen patlarsın diyor. Yani dolayısıyla zaten en sonunda öyle olacak ya zaten. Altını da en son yani o yüzden Çin sürekli piyasadan altın topluyor ya. Mesela o bastıkları paraların yarısı ya altına gidiyor ya kripto paralara. Kimsenin yatırım yaptığı falan yok. Yani iş falan filan hani üreteyim, fabrika kurayım falan. Öyle bir şey yok yani gelecek. Dolayısıyla herkes şu anda Amerika'yı bitirmek, Federal Reserve'ü bitirmek. Yani bastığı paralarla zaten kripto paraların içine kayıyor o paralar bu noktada. Diyeceksin 12 tane aile, bu 12 tane ailenin devleti yok. Yani bunlar için devlet önemli değil zaten. Yani bunlar bugün Amerikalı olur, yarın Çinli olur yani hiç problem yok. Yani isteyen bunların herhangi bir şey yok yani hani böyle bir hani ben Amerikan vatandaşıyım falan. Öyle bir şey yok. Yani adam Türk mü? Hani ben Türk'üm, Yahudiyim, Müslümanım, Hristiyanım. Ne bileyim böyle bir bakışları yok bunların anladın mı? 12 tane aile. Yani bunlar evrensel, global dünyanın biz sahibiyiz diyor zaten tamam mı? Yani ne devleti, ne milleti, ne ırkı yani. Dolayısıyla hani biz zaten komple sahibiyiz diyor. Adamlar bu gözle bakıyorlar. Dolayısıyla yani bunlar bizim diyor hoşumuza Çin giderse Çin'le çalışırız. Çin'e gideriz. Hoşumuza Türkiye'ye giderse Türkiye'yle gideriz diyor. Yani Türkiye'ye geçeriz. Anadolu'yu çok seviyorlar. İşte yani bu bölgenin coğrafyası bunu çok seviyorlar burayı. Buraya gelmek çok istiyorlardır. Yani ben o yüzden bizim üzerinde bir sürü oyun oynadılar ama oyun oynamaya devam edecekler ama ben bunu yani başarabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü yani Türklerin de kadersel olarak bir planı var. Yeryüzündeki asıl gerçek bir soyu barındırıyor. Hani bir ırkçı biri değilim ama bunlar hani dünyada bir ırkçılık meselesi var. Yani kan, soy meselesi var. Yani kim yönetecek? Bir soy yönetecek burayı. Dolayısıyla bu dünya dışı varlıklar işte bu şeyler var işin içinde biraz karışık. Dersimiz Horary. Olay Anunnaki dersine geçti. Neyse boş ver konuya geçelim. Horary dersimize devam ediyoruz. Bayağı iyi sorular var. Bayağı bir işimiz var. 2-3'e kadar sürer arkadaşlar onu söyleyeyim. Sekreter işinde kalmaya devam etmeli mi? Bu arkadaşımız şöyle bir şey anlatmış bize. Sekreter işinde kalmaya devam etmeli mi? Sorusunda evet. Şimdi burada bir şirket var ortada anladığımız kadarıyla. Bir şirket var. Bir şirketin de yani her şirketin bir özel bilgileri vardır. Yani herkesin özel hayatı var. Bir şirketin de değil mi resmi özel durumları olabilir. Burada sekreter bu bilgileri biliyor ve üçüncü şahıslara hani anlatılmaması gereken kişilere anlatıyor. Ve bu anlatılmaması gereken kişilerden bir tanesi de şirketin patronunun karısının arkadaşı. Onu anlatıyor. O arkadaşı da şirketin patronun karısına geri döndürüyor lafı. Karısı bunu duyunca yani kocasına yani patrona bilgi veriyor. Diyor ki bunu kim anlatmış olabilir? Senin sekreter. Olay sekretere patlıyor. Sekreter bunu itiraf ediyor ama özür diliyor. Bu böyle bir döngü var. Sekreteri işinden çıkarmak istiyorlar.
Çünkü tehlikeli buluyorlar. Daha doğrusu sekreteri değil, sekreterin işini beğeniyorlar. Sekreterin anlattığı kişiyi tehlikeli buluyorlar. Diyorlar ki bununla tekrar iletişime geçip bizi zor durumda bırakacak olaylar yapabilir mi? Sorusunda şimdi arkadaşlar durum nedir? Burada sekreter, hizmet aldıklarım ve hizmet verdiklerim sorusunda soruyu soran Terazi burcu. Venüs Terazi burcunda çok güçlü konumda olduğunu görmekteyiz. 12. evde evet bir sır bilgiden bahsediyor. Venüs Terazi. Dolayısıyla soruyu soran sır bilgiden bahsediyor. 12. evde gizlenmiş konumda. Kimsenin bilmesini istemediği bazı sırlar var. Tabii ki her şirkette olabilir. Yani olabilir değil, her şirketin bir sırrı vardır zaten. 2. 6. ev sekreter. Yani çalışanım. Yani bu kadın, çalıştırdığım kişi, çalıştığım kişiler. Yani benim birlikte çalıştığım insanlar ve bana hizmet edenler ve benim hizmet ettiklerim. Yani ben bir iş teklifi, iş yapmak, proje ya da proje bana verildi. Ben projeyi birine verdim. Evimi badana yaptırıyorum ya da şunu yaptırıyorum, evime havuz yaptırıyorum vesaire gibi konularda binamın projesini çizdiriyorum, mimar vesaire gibi konularda 6. ev hizmet aldıklarım, hizmet verdiklerim olduğu için dolayısıyla sekreter benim şirketimde hizmet veren konumda olması hasebiyle 6. ev hizmet evi oluyor. Hizmetçiler evi. Evet. Burada benim de hizmet verdiğim olabilir. O yüzden yani diyoruz bu işe başlamalı mıyım sorusuna 6. eve bakıyoruz. Hizmet etme konusuna yani. Şimdi bu çalışanımın işinde kalmaya devam etmeli mi sorusunda bakıyoruz. Koç burcu 6. evde. Şiron evet bakın yaralamış görüyorsunuz. Açı 3 derece önce egzakt olmuş. 3 derece önce. Yani bu olay geçmişte olmuş. Bakın görüyorsunuz 3 derece önce. 3 derece önce bakın 15-12. Venüs Şiron karşıtlığı. Bakın 6. evden karşıt almış. Yani bu ne demek? Yaralanmış. Evet soruyu soran kişi yaralanmış. Açı egzakt olalı 3 derece olmuş. Geçmişte olan bir gündemi gösteriyor. Ne demiştik? Daha önceki derslerimizde. Arkadaşlar açı geçmişte ise konu geçmişte olmuştur. Yani biz geçmiş açılara bakarak geçmişte ne olduğunu anlayabiliriz. Şimdi burada geçmiş açılara baktığımızda tam da onun anlattığı gibi bu soruyu bize soran arkadaşınızın anlattığı gibi. Arkadaşlar Venüs Şiron karşıtlığı var. Yani arkadaşlar beni yaraladı. Peki yöneticiliğine bakıyorum. Yönetici aktör Mars. Başak Burcu'nda Merkür'ün elinde. Şimdi Mars'a bakıyorum. Mars burada direkt olarak sekreteri benim söylüyor bana. Sekreter Mars arkadaşlar. Arkadaşlar burada olumlu yani devam etmeli mi? Etmeli yani. Evet yani anlaştığımız demek. Şimdi ayın antisesine bakıyorum. Beni zararlı etkileyecek bir şey var mı? Ayın antisesi Ay Boğa Burcu'nda Aslan Burcu'na 4 dereceye bana Aslan Burcu'na yansıma çıkartıyor. 4 derecede bir şey yok. Beni etkileyen bir durum yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Diğer bir soruya geçiyorum arkadaşlar. Karadağ'da iş kurmak doğru seçim mi? Bu arkadaşınız da iş kurmaya çalışıyor. Karadağ'da iş kurmak doğru seçim mi? Yer verdiği için Karadağ bizi ilgilendirmiyor. Yer vermiş sadece. O onu ilgilendiriyor. Biz iş kurmak doğru seçim mi? Yani onun belirttiği muhitteki iş kurmak doğru seçim mi? Burada bakmamız gereken yer iş kurmak, hizmet vermek, iş yeri. Tabii ki burada iş kurmak doğru seçim mi? Arkadaşlar burada tabii dükkan var. 4. ev dükkan demek. 10. ev hedef demek. Yani şimdi bir sürü şey var burada. Faktör var. Hepsinin kalitesine bakacağız. Şimdi burada soruyu soran Venüs Terazi burcunda görmekteyiz. Çok güçlü pozisyonda. Venüs Terazi'de yönetici. Venüs 12. evde olması bile geri planda. Bu demek oluyor ki sanki bu soruyu soran arkadaşımız henüz daha bir şey yapmamış. Arka planda kalmış. Atak yapmamış. Çünkü 12. evde olan bir şey. Ama bakın ASC'yi elinde tutan burcun üzerinde olması hasebiyle. Yani yapamaz değil. Yapacak. Hazırlanıyor şu anda. Çünkü ama bu burcun üstünde olsaydı. Yani mesela örnek. Şöyle olmuş olsaydı yönetici. Yöneticilere bakmayın. Şu an Terazi burcunun yöneticisi mesela böyle olsaydı. Bu 1. burcun üstündeki burç. Ama Terazi burcunun yöneticisi şöyle olsaydı arkadaşlar. 12. evin burcunun üstünde olsaydı. Bu problem. Neden? Bu çok geride yani. Arka planda 12. evin burcunun üstünde. Dolayısıyla bu ciddi problem. Biz projeyle ilgileniyoruz. Yani burada Jüpiter'e bakacağız. Karadağ'da iş kurmak doğru seçim mi? Jüpiter bana burada iş yerini, işten bahsediyor. Evet. Ama şimdi 4. ev o dükkan anlamında. Dükkanla ilgili bir şey sormuyor bana. Sorsaydı dükkana bakardım. Şimdi burada Ay Jüpiter onaylıyor. Bunlara biz iş kurma demiyoruz yani. İş kursunlar, gökyüzü de onaylıyor da. Bu şimdi Kasım Mart diyor. İşte Kasım Mart'ta da yani. İşte yani mümkün değil yani nasıl kuracak orada? Tamam ya kurar yine işi. Kurar ama
bir sürü belirsiz ve kaos düzeni içinde kurar yani. Kurarken 50.000 tane soruyla karşılaşır kafasında. Dolayısıyla haritanızdaki Venüs'ün karakteri sizin nasıl para kazandığınızla ilgili. Jüpiter'in karakteri nasıl çoğalttığınızla ilgili. Mesela örnek Jüpiter'i kova olan bir kişi parayı ve bereketini sosyal etkilerle, elektronik etkilerle, teknolojik etkilerle çoğaltır, bereketlendirir. Yani işte o yüzden zaten diyorum yani bu tarafa gitse, bu yatırımları yapsa daha çok çoğalacak çünkü. Devam ediyorum. Sevgilim atanacak mı sorusunda arkadaşlar duruma bakıyorum. Sevgilim atanacak mı? Şimdi sevgilim 7. ev. Tabii sevgilim 5. ev. Bakın aralarındaki aşk. Aşkı görüyorum burada sadece, tamam mı? Sevgilisinin, ama burada kastettiği kişi 7. ev yani, tamam mı? Ama mesela sevgilisinin durumuna bak, gerçekten aralarında güzel aşk var ha yani. Hani bu kişi, bu soruyu soran kimse, her kimse, bu harbiden sevgili ha yani. Hani adamı gerçekten seviyor yani. Ya da adamla aralarında bir ciddi bir ilişki var. Çünkü Venüs'ü terazide görüyorum 5. ev girişinde. Yani gerçekten burada bir aşktan bahsediyorlar. Bir planet var mı? Yok. Yani burada atamayı destekleyen diye baktım. Burada yok. Yani gezegenlerin antise konumlarına bakıyorum gözümde. Başak Burcu'nda bu tarafta yok. Ondan sonra Neptün'e gelen Balık Terazi Burcu'nda bir şey var mı? Var. Şimdi bakın burada Venüs'ün, soruya şöyle bakarsak eğer, Venüs'ün en tepe noktaya çıktığını görüyoruz. Yani antisse konumda Venüs'ün 16 derece, 14 dereceye geldiğini, Venüs'ün en tepeye çıktığını görüyoruz. Bu da Venüs de aynı zamanda sevgilisini temsil ediyor. İkinci etapta zaten Venüs her zaman ilişkiler, evlilikler ya da sevgili modundadır evrensel gözde. Soruya şöyle de cevap veriyor. Evet, sevgilin en tepe noktaya antis olarak yansıma yapıyor. Zaten güçlü konumda Venüs terazide ve oraya çıktığında güçlenecek anlamında. Ama bu ne zaman olacak? Bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok ama göstergeler olumlu gözüküyor. Aynı zamanda Neptün işte işi bulandırıyor. Mars Neptün karşıtı işi plansızlaştırıyor. İş değiştirecek miyim sorusunda. İş değiştirecek miyim sorusunda 6. ev. İş. Şimdi burada arkadaşlar kişi terfi etmeyecek bakın. İstifa sürecinden bahsediyor. Yani bu kişi kariyerim nereye gidiyor demiyor. Diyor ki ben teklif alıyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bir türlü sonuca erdiremiyorum diyor yani. Şimdi bakın muadil iş, mevcut iş. Mevcut iş 6. evdir. Muadil iş 6'nın 6'sıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muadil iş burada arkadaşlar. Şimdi o zaman bu soruyu soran arkadaşım, 6. evin göstergesi boğa. Yani senin mevcut işinin göstergesi, yani senin gösterge zaten diğer işte. Yani daha güçlü. Yani sen iş değiştir, kesinlikle değiştir yani. Evlenecek miyiz sorusunda arkadaşlar. Şimdi burada soruyu soran gösterge olarak ne konumda? Soruyu soran Satürn. Kova burcunda retro 12. evde. 12. evde olması çok yavaş bir gezegen Satürn ve geri gidiyor farkındaysanız. Yani geri giden bir Satürn kişinin göstergesi 1. Geri adım atıyor ama sonra ileri adım atacak ama çok yavaş bir gösterge Satürn. 1. İkincisi sabit bir gösterge. Evlenebilecek miyiz? Evlenecek miyiz? Şimdi soruyu soranın gösterge sabit. Yani bekarsa bekar konumda. Diretme konusunda ya da evlilik konusunda değişkenlik söz konusu değil. Şu an bekarsa, ki bekar, evlenebilecek miyiz diyor. Sabit bir burçta olması, Kova burcunda olması evliliğe yatkın bir durumda değil. Tabii ki bu kişinin natal bilmiyoruz. Ama tabii Kova burcu evlenemez mi? Evlenebilir. Yani bu haritada hemen Kova burcunda Satürn diye evlilik yok diyemeyiz. Ama göstergeden önce kalitesine bakalım. Göstergenin kalitesi Satürn Kova. Sabit burç. Sevgilim dediği erkek arkadaşının ya da kocası olacak olan kişinin burcu Güneş. Başak değişken burçta. Şimdi burada da gösterge sabit ama aktör değişken burçta. Yani evlilik konusunda değişebilir. Yani evlenebilir. Yani bunu ikna edebilirse. Şimdi ikisi arasında bir antisya uyum ya da göstergelerden bir tanesi evliliği onaylıyor mu? Ya da ay evliliği onaylıyor mu? Ayın 28 derecede olması 2 derece sonra Balık burcundan Koç burcuna geçecek arkadaşlar. Yani ay burç değiştiriyor. Bu demek oluyor ki ay bakın Neptün'den kopmuş geliyor. Ay boşlukta. Bu demek oluyor ki arkadaşlar belirsizlik yaşanmış zamanında. Erkeği erkek yapan Mars zaten. Şimdi kadının haritasına Neptün'ün karşısında bir Mars işi bozuyor. Yani tek bir Neptün Mars karşıtlığı bütün ilişkinin içine limon sıkar yani. Bütün her şey uyumludur. Bir Mars yüzünden ilişki aldatılmalar, skandallar, bir sürü şeylerle parça pinçik bir hale gelir. Yani burada tabii ki harita bütündür, bütün değerlendirecek ama size ilişkiler en önemli tüyolarından bahsediyorum. Bunu böyle kitapta falan bulamazsınız. Neptün Mars'ın karşısındaysa
o ilişkide erkeğin Mars'ı, bak ama erkeğin Mars'ı. Kadının Mars'ıysa o zaman da tam tersi olur bu sefer de. Kadın cinselliğini karşı tarafa veremiyor. Bir mal davası var anladığım kadarıyla. Miras herhalde. Bu yıl fark etmez. Miras olsun şey olsun. Yıl sonuna kadar biter mi? Yıl sonuna kadar zaman vermiş arkadaşımız. Tabii ki 28 derece açılan bir soru olduğuna dikkatinizi çekerim. 28 dereceye göre konuşuyorum. Yani burada gündem kapanmış bile olabilir. Yani burada dediğim gibi yanılabiliriz. Yani kişi bize tam bilgi vermemiş olabilir. Vesaire vesaire. Mal davası mahkemen bu yıl sonuna kadar biter mi? Sorusunda mal davası. Mal burası arkadaşlar. İkinci evin göstergesi. Jüpiter nerede? Kova burcunda. Şimdi bu malı gösteriyor. Dava burası ama sonuç istiyor kişi. Sonuç burası arkadaşlar. Sonuç. Şimdi buranın göstergesi zaten burada. Dava göstergesi sonuca gitmiş. Yani evet sonuca, davanın göstergesi sonuç evinde. Sonuç almaya doğru başlamış. 9. evde 9 derece geçmiş. Yani sanki davaya yeni başlamış. Yani 9 derece olmuş. Yani burada sonuç almaya doğru gidecek. Güneşi en tepe noktaya çıkmasına kaç derece kalmış? 3 derece mi kalmış? 3 derece kalmış yani. Bir. İkincisi kişinin göstergesi. Mal davası mahkemen bu yıl sonuna kadar biter mi sorusunun sonra arkadaşın göstergesi Mars, Şiron kavuşumu süper bir şey. Ama Neptün karşısında olması hasebiyle bu biraz belirsiz, plansız olacağını gösteriyor. Bir, ayın 8. evde olması bir güzel miras gündemlerinden bize evet diyor. Konu mirasla ilgili. Evet. Aile içinde olabilir. Evet. Ay burada ilk açısını dava evine yapıyor. Evet. Bu yıl sonuna kadar biter mi? Valla burada gösterge göre dava göstergesine okey diyor. Biter diyor da yani yıl sonuna kadar diyorsun. Detay bilmiyorum ama bu Mars Neptün karşıtlığı nasıl çalışacak bilmiyorum ama senin dava sonuçlanır. Yeni satın aldığım araçta kârda mıyım? Kar. Kar sorusu evet iyi fiyata mı aldım? Bunlar aslında horori sorularıdır ha. Bunlar horori kalıplarıdır. Mesela ben bir araba alacağım. Kârda mıyım? Kâr eder miyim? Tabii bunu satın aldığım araçta almadan önce sormalısınız. Aldıktan sonra kârsız çıkarsa almışındır artık. Zaten yapacak bir şey yok. Yani genellikle almadan önce sorarız. Ama tabii böyle de sorulabilir. Sonradan aklına geldi. Dedin ki aracı aldım. Acaba kârda mıyım? İyi fiyata aldım düşünüyorsun. Bakalım burada baktığımızda yeni satın aldığım araç dediğimizde ikinci eve bakıyoruz arkadaşlar. Yeni satın aldım. Para ödeme yaptım. Mal. Satürn Kova burcunda araç bayağı iyiymiş ha. Yani ondan sonra. Yani biraz geçmiş açılarda bakacağız burada. Yani burada geçmiş açına baktığımız şans noktasında görürüz. Gayet güzel. Yani burada ödemeler de ve araç da kaliteli gözüküyor. Göstergeler de sağlam. Sadece kafam biraz karışık. Sanırım karını hesaplayamayabilirsin. Yani nerede kar ettiğini de göremeyebilirsin. Çiftliği satmalı mıyım falan gibi bir durum hatırlıyorum. Kişinin soru anında Satürn Kova olarak görmekteyiz. Çiftliğin göstergesi de Jüpiter arkadaşlar. Bakın kişinin elinde Jüpiter. Görüyor musun? Hani benim çiftliğim diyor bir güzel. Hani Satürn Kova yönetici. Ondan sonra Jüpiter de Satürn elinde. Yani benim çiftlik evet. Jüpiter'e bakıyoruz. Karşıt var mı? Yok. Kare var mı? Yok. Şimdi geri gelen bir Jüpiter görüyoruz ikinci evde. Satmalıyım. En tepe noktaya bakıyorum. Mars. Mars Başak'ta. Mars Neptün karşıtında. Şimdi bu 2-8 aksında olması yani şimdi bu Jüpiter burada geri geliyor. Hani bugün demişse geliyor ama ileri gidecek tekrar. Yani bunu da hesaplarsak eğer, bunu da düşünürsek eğer yani sanki yani size parasal yönde bir katkı sunabilir ama sonra tekrar onu almak isteyebilirsiniz gibi. Çünkü ileri dönecek ya tekrar. Ya da siz yeniden o Jüpiter orada, Venüs onaylıyor orada evet burada diyor ki haritanın en tepene 9. evden onaylıyor. Yani Venüs finansal bir gösterge. Sonuçta oraya bir açı var. Bunun yanında Ay da Yengeç burcunda müşteriler evinde müşteri de var gibi gözüküyor ama parasal evdeki Güneş'i onaylıyor önce. Burada dakika farkıyla Merkür'ü geçmiş. Önce Güneş'e gidiyor. Güneş de 8. evin göstergesi. Yani diyor ki sat. 8. ev satıştan sonra alınan para demek. 2. ev mal. 12. ev çiftlik. Çiftlik mal değerinde zaten burada mal. Bir güzel de bak oturmuş yani artık. Yani nasıl denk geliyor işte arkadaşlar. Bak Horari'nin gözünü seveyim. Horari can ya. Kardeşim İstanbul'daki iş hayırlı mı? Kardeşim burası Ay burası vay anasını partil. İstanbul'daki iş İstanbul neresi? Ay iş yani iş neresi? İstanbul burası. Merkür. Vallahi iş çok sağlam onu söyleyeyim Merkür. İş çok sağlam. Neptün karşısında geçmiş gelecekte güzel. Bahsettiğin iş güzel, kaliteli, güçlü. Ama onlar 4 derece sonra iş değiştirecek olabilir. Yani 4 derece sonra işin konumu değişiyor. Adres değişebilir. Bu kişiler taşınabilir. Tabii 4 derece kaç sene bilmiyorum yani. İstanbul'daki iş hayırlı mı? Ay burada Boğa burcunda bakın arkadaşlar kardeşin de çok güçlü gözüküyor. Yani onu söyleyeyim. Kardeşinin göstergesi. Ay Boğa güçlü konumda.
İş güçlü konumda. Vallahi hani tam kardeşine göre iş. Hani desem ki iş güçlü, kardeşin zayıf desem bu işe göre değil. Ama şimdi sen de kardeşin de ehli yani. Hani kardeşin de güçlü, iş de güçlü. Yani güzel. Aynı zamanda ay Merkür onaylıyor. İşi de onaylıyor. Problem yok. Ama antisi olarak bakalım. Tabii uzak bir açı. Ay önce Mars'ı onaylıyor. İşe başla diyor yani. Mars burada işin göstergesi. İşin üstünde olduğu için. Ay burada tak diye burayı onaylıyor önce. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu, güzel bir hafta diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Haftaya 4. derste devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler.